Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir sizlerle birlikte ürün incelemesi yapmadık. Bu videomuzda birlikte bir termal kamera inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi küçük bir termal kameramız var. Kutusu bu şekilde. Gelin kutu içeriğini açalım ve birlikte kameramızı incelemeye başlayalım. Arkadaşlar kutuyu açtığınızda kamera bu şekilde çıkıyor. Şöyle küçük bir kılavuzu var. Buradan teknik bilgilerini görebilirsiniz. Şöyle sizlerin de görebileceği bir şekilde ekrana yaklaştırıyorum. Kameramız burada arkadaşlar. Şöyle güzel bir kılıf içerisinde geliyor. Her ne kadar kutudan çıkartması zor olsa bile arkadaşlar sonunda başarıyorsunuz, onu söyleyeyim. Ve kameramız burada arkadaşlar. Cep telefonuna takarak kullanıyorsunuz. Type-C arayüzüne sahip ve OTG destekli cep telefonlarıyla birlikte kullanabiliyorsunuz. Oldukça küçük ve kompakt bir yapıya sahip. Şimdi gelin bunu cep telefonumuza bağlayalım. Ardından test etmeye başlayacağız. Kameranın arkası bu şekilde arkadaşlar. Burada frekansını ve çözünürlüğünü görebilirsiniz. Bir kızılötesi kamera için gayet güzel değerler. Bunları söyledikten sonra şimdi cep telefonu bağlantısını yapalım. Buradaki Type-C arayüzünden bu cihazı Android telefonumuza bağlayarak birlikte test edelim. Kutu içerisinden çıkan kılavuzun arka kısmında bulunan barkodu okutarak gerekli yazılımı indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu işlemi gerçekleştirdim ve cep telefonuma yükledim. Şimdi telefon üzerindeki uygulamayı açarak devam ediyoruz. Öncelikle Type-C arayüzünden kamera bağlantımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan bağlantıyı yaptıktan sonra şuradan uygulamayı açıyorsunuz demeye gerek kalmadı. Uygulama otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şu an kameramız çalışmaya başladı arkadaşlar. Şu anda aktif ve kızılötesi olarak ortamdaki sıcaklığı algılıyor ve sıcaklık bilgilerini görüyoruz. Şu an silikon pedi görüyorsunuz arkadaşlar. Silikon ped üzerine elimi koydum gördüğünüz gibi ve elimi aldıktan sonra silikon ped üzerinde elimin bıraktığı sıcaklık alanlarını görebilirsiniz. Normalde gözünüzle ya da kamerayla baktığınızda herhangi bir şey göremiyorsunuz. Buradaki ısı değişikliğini oldukça hassas bir şekilde görüyor. Bu cihazı nerelerde kullanabilirsiniz? Bu cihazı özellikle anakartların tamirinde ya da elektronik kartlarda ısınan devre elemanlarının bulunmasında ya da bir PCB üzerinde daha fazla yük binerek ısınan yolların bulunmasında kullanabilirsiniz. Özellikle arıza tespitinde oldukça işinize yarayacak güzel bir kamera ve oldukça da güzel bir hassasiyeti var. Şimdi kamerayı karanlık ortamda test ederek sizlere göstermeye devam etmek istiyorum. Şu anda evimin koridorundayım arkadaşlar. Işığı özellikle kısık bıraktım, kapalı bıraktım. Normalde herhangi bir şey görmüyorsunuz. Bakın kızılötesi kameramızdan baktığımızda şöyle gösteriyorum. Petek kapalı ancak peteğin yanından geçen sıcak su borularını, kalorifer tesisatı borularını görebilirsiniz. Bakın normalde görüntü bu ancak kamerayla baktığınızda ise bu şekilde görüyorsunuz. Tabii ki petek ısınmaya başladığında ise bu görüntü değişmeye başlayacak. Ayrıca farklı noktalardan sıcaklık bilgilerini de görmek mümkün hale geliyor. Şu anda evin mutfağındayım arkadaşlar. Kombin burada. Bakın şu an gece karanlık görüyorsunuz. Herhangi bir ışık yok. Bakın termal kamerayla baktığımda ise yerden geçen tesisat borularını, sıcaklığını görebilirim. Şu anda tesisat borularının nerelerden geçtiğini ve hangi sıcaklıklarda olduğunu görüyorum. Bakın yerde ayak izlerim gözüküyor. Normalde ise görüntü bu arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Şu anda gece, dışarısı karanlık. Şu an mutfak zifiri karanlık ama termal kamerayla bakınca ise bu şekilde gözüküyor. Şu an buzdolabını şöyle gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Isınan noktalarını görebilirsiniz. Ben sıcak havanın tahliye olması için yukarıda bir boşluk bırakmıştım. Bakın oradan da buzdolabının arkasından çıkan sıcak havanın tahliye olduğunu görebiliyoruz. Oldukça güzel çalışan bir kamera. Şu an oturma odasındayım arkadaşlar. Bu kamerayı kullanarak evdeki ısı kayıplarını da bulabilirsiniz.
Şimdi peteği açtım. Yavaş yavaş sıcak su peteğe doğru geçmeye başladı. Gelin bunu termal kamera üzerinden izleyelim bakalım nasıl bir hava akışı, daha doğrusu sıcak su akışı olacak. Peteği ısınması için biraz zaman verdim arkadaşlar. Termal kamerayla baktığımızda ise şu anda bu şekilde ısınmanın başladığını görebiliyoruz. Ayrıca dediğim gibi farklı noktalardan sıcaklık bilgisi alabiliyoruz. Mesela şu an pencere 15.4 dereceymiş. Peteğin üst kısmında sıcak hava çıkışı 28 ila 30 derece civarında. Peteğin vananın olduğu noktanın ise yaklaşık olarak 40 derece olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle yarım ay şeklinde peteğimiz ısındı. Aslında şu alttaki giriş borusu diğer tarafta olsa petek çok daha etkin çalışır diye düşünüyorum. Çünkü sıcak su en yakın yoldan geri dönmeye çalışıyor. Bu şekilde peteğin ısındığını görebiliriz. Bu cihazı kullanarak evinizde ısı kaybının olduğu yerleri bulabilirsiniz. Petekteki problemleri görebilirsiniz. Tesisatınızda bulunan boruların nereden geçtiğini bulabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça faydalı ve kullanımı zevkli bir cihaz arkadaşlar. Bu cihazla şöyle şehre bakmak istiyorum. Açıkçası şehirde nasıl bir görüntü meydana geldiğini de merak ediyorum. Gelin birlikte deneyelim. Arkadaşlar bu videoyu sıcaklık farkının çok olduğu gece saatlerinde çekiyorum. Şu anda herkes uyuyor. Gecenin geç bir saati. Şehir bu şekilde. Termal kamerayla şehre bakıyoruz arkadaşlar. Termal kamerayla baktığımızda ise bu şekilde gözüküyor. Bakın ağaçlar nispeten daha sıcak. Yine şehrin farklı noktalarından farklı sıcaklık bilgileri de alabiliyorum. Bakın normalde görüntümüz bu şekilde. Termal kamerayla baktığımızda ise bu şekilde gözüküyor. Keşke şu havlayan köpek yakınlarda olsa da onu tespit edebilir miyiz? Şurada bir bahçe var. Bakın. Acaba bu bahçede herhangi bir canlı var mı diye bakıyorum. Bakın şu iki noktada bir sıcaklık farkı var ama orada bir canlı mı var yoksa bir su birikintisi mi var? Bilemiyorum arkadaşlar. Şehir ise bu şekilde gözüküyor termal kameradan. Şöyle gökyüzüne de yöneltelim. Bakın normalde durum bu, görüntü bu. Termal kamerayla bakınca da bu şekilde gözüküyor. Bulutların sıcaklık farkından bulutları daha iyi görebiliyoruz. Normalde ise kamerada bu şekilde gözüküyor. Bakın şurada bir uçak var. Çok merak ettim. Acaba onu yakalayabilecek miyiz diye. Ancak herhangi bir şey göremiyorum arkadaşlar. Onun sıcaklığını tespit edemedik. Şimdi gelin bir de çalışan bilgisayara bakalım. Bu defa kamerayı kullanarak bilgisayara bakıyoruz arkadaşlar. Ekranın alt kısmında bir sıcaklık dalgası var. Yine işlemci bu tarafta olduğu için bakın bu bölgenin sıcak olduğunu görebilirsiniz. Bilgisayarda bir RAR işlemi yapacağım. Yani işlemciyi sonuna kadar kullanacağım. Buradaki fan çıkışından çıkan sıcaklık dalgasını görmeye çalışacağız. Gelin birlikte bakalım. Şu an işlemci fanı çalışmaya başladı. Bakın şu anda buradaki hava çıkışından yayılan sıcaklığı görebilirsiniz. Yaklaşık 27 derecelik bir sıcaklık çıkıyor. Ve giderek de bu sıcaklık artıyor arkadaşlar. Şu anda işlemciyi %50 oranında kullanıyorum. %100 oranında kullandığımızda tabii ki buradan daha fazla sıcaklık çıkacaktır. Yine klavyenin bu kısmının da ısındığını görebilirsiniz. Ürünü ana hatlarıyla bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Böylece bir inceleme videomuzu da tamamladık. Bu ürünü almak isteyenler için videonun açıklamalar kısmında satın alma bağlantısını bulabilirsiniz. Böylece bir inceleme videomuzu tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.